Herkese merhaba. Bugün şahane bir haşhaşlı çörek yapacağız arkadaşlar. Haydi hemen tarife başlayalım. Öncelikle gördüğünüz gibi 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığından çok az gördüğünüz gibi maya kullandık. Yaş maya, üzerine de 1 su bardağı ılık su ilave ettik. Ve karıştırmaya başladık. Karıştırdıktan sonra bir yumurtanın akını ekledik. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra ununu eklemeye başlıyoruz. Unun üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra arkadaşlar hamurumuza katacağımız bütün malzemeler bitiyor. Toplamda 5 su bardağı un kullandık ama siz her zaman söylediğim gibi tariflerimde unu yavaş yavaş ilave edin. Ele yapışan hafif kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Yoğurdukça nasıl olması gerektiğini göreceksiniz zaten. Önce silikon bir spatula ile karıştırmaya başladık arkadaşlar hamuru yoğurmaya. Daha sonra ellerimizle yoğurmaya başlayacağız. Söylediğim gibi unu yavaş yavaş ilave edin arkadaşlar. Katı kıvamlı bir hamurunuz olmasın. Yumuşak kıvamda bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bütün aşamalarını kesmeden de size gösteriyorum arkadaşlar. Ayrıntılı bir biçimde nasıl olması gerektiğini görebiliyorsunuz. Hamuru güzelce yoğurduk ve mayalanması için bir kenara alıyoruz. Üzerini de bir bezle kapattık arkadaşlar bu arada. Ben burada gramajını ölçerek haşhaşı koyuyorum arkadaşlar ama hiç gerek yok. Dolu dolu 3 yemek kaşığı eklediğiniz zaman tamam olacaktır. Üzerine de dilediğiniz miktarda ceviz ekleyebilirsiniz. Ben 2 yemek kaşığı kadar ekledim. Ben burada 1 su bardağı sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar ama çok fazla geldi. Siz bunu biraz azaltabilirsiniz ya da yine 1 su bardağı kullanacaksanız da dolapta içinizi biraz dinlendirebilirsiniz. Daha koyu kıvam olur. Karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün topaklıklar gidiyor. Koyu kıvamda olması da içerisine koyduktan sonra arkadaşlar akmaması için, bizimki biraz aktı ama hiç sorun değil. Dediğim gibi koyu kıvamlı yaparsanız siz bu problemi yaşamazsınız. Ya da yaptığımız karışımı dolapta biraz bekletirseniz yine kıvamı almış olur. Şimdi görüyorsunuz hamurunu bezelere ayırmaya başlayacağız. Tezgahı güzelce unladık ve hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. Hamur güzelce mayalandı. Yumuşacık bir hamurumuz var. Mayamızı yemek kaşığının ucuyla kullanmıştık. Bütün malzemeleri de göstermiştim. 5 su bardağı da un kullanmıştık. Her un markasına göre değişeceği için arkadaşlar kontrollü şekilde eklemek en iyisi. Siz belki daha az da kullanabilirsiniz, daha fazla da kullanabilirsiniz ama gördüğünüz gibi hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. 4 eşit parçaya ayırdık arkadaşlar. Büyük parçalar elde edeceğiz. Çünkü büyük bir hamur açacağız. Bu yüzden de bezelerimiz büyük olmak zorunda. Benim çok sevdiğim bir tarif arkadaşlar. Evde sürekli yaparız haşhaşlı. Sadece bu şekilde değil, farklı şekillerde de yapıyoruz. Bizim evde sık sık yaptığımız bir tarif arkadaşlar. Denemenizi canı gönülden tavsiye ederim. Bezeleri ayırdıktan sonra açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hamurumuz çok yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla açılıyor. Şimdi size 2 farklı türünü de göstereceğim. Birincisi oklavayla açtık, diğerini de elimizle açtık. O kadar kolay açılıyor ki anlatamam, size görüyorsunuz. Videoyu hiç kesmeden ne kadar açtığımızı da yine size gösteriyorum. Bakın çok esnek, yumuşacık bir hamurumuz var. Elle de kolaylıkla açılıyor. İçerisine de yaptığımız haşhaşlı karışımı döküyoruz. Bakın ne kadar cıvık olduğunu görüyorsunuz. Yağı daha az ekleyebilirsiniz ya da dediğim gibi dolapta bekletebilirsiniz. Her yere gelecek şekilde haşhaşlı karışımı sürüyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi cevizini de daha fazla ekleyebilirsiniz. Damak zevkinize göre farklı malzemeler de koyabilirsiniz ama bu hali en güzeli. Bütün her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra rulo gibi sarmaya başlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten aşırı pratik bir tarif. Oklavayla açamam diyenler bile arkadaşlar eliyle açabilir. Biraz açtıktan sonra yine oklavayla açabilirsiniz. Çok kolay açılan bir hamur. Uç kısmını da yine böyle katlıyoruz ki akma yapmasın arkadaşlar. Güzellikle kapansın. Güzelce kapansın. Yine kesmeden size gösteriyorum. Bakın o kadar esnek ki kapatırken bile esnemeye devam ediyor hamurumuz. Hiç hamur açamam diyenlerin bile gönül rahatlığıyla yapacağı bir tarif. Gerçekten görüldüğü gibi kolay. Yapılması da gerçekten çok kolay. Rahatlıkla yapabilirsiniz. 2 parmak kalınlığında kesmeye başlıyoruz arkadaşlar. İster bizim gibi böyle bir kesecekte, isterseniz de keskin bir bıçakla yapabilirsiniz. 2 türlüsünü de gösteriyorum size. Bakın nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzelce kestik.
İstediğiniz boyutlarda da yapabilirsiniz. Biz 2 parmak kalınlığında yaptık. Söylediğim gibi bakın şimdi elle de açılmasını gösteriyorum. Aşırı açılan bir hamur, yumuşacık bir hamur. Ellerinizle de rahatlıkla şekil verebilirsiniz. Yine güzelce kesiyoruz. Bakın çok güzel görünüyor. Yaptıktan sonra ne kadar kolay olduğu ile ilgili bana hak vereceksiniz. Gördüğünüz gibi tepsiye dizdik. Üzerlerine de yumurta sarısı sürüyoruz. İçerisine biraz sıvı yağ ilave ettik. Karıştırıyoruz ve yumurta sarısını sürüyoruz. Mutfakta hamur işinde de farklılık arayanlar için de güzel bir tarif oldu. Kolay bir tarif oldu. Bence mutlaka bir şans vermelisiniz. Eminim tadını da beğeneceksinizdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumurta sarısını da sürdükten sonra önceden ısıttığımız 200 derece fırına veriyoruz ve nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi çöreğimiz hazır. Tadıyla, dokusuyla o kadar güzel ki bakın tel tel ayrılıyor. İsterseniz içerisine ceviz koymak zorunda da değilsiniz. Sadece haşhaşla da yapabilirsiniz. Benim tarifim bu şekildeydi arkadaşlar. Benden istediğiniz farklı tarifler de varsa yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Lütfen sizler de videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.